Merhabalar, İGART sanat projelerinin ilk etabı olan metro bağlantısı viyadük alt yüzeyi proje çalışmalarının seçim aşamalarını tamamlamış bulunuyoruz. İlk üçe giren adaylarımız belirlendi, kapalı oylamalarla, şartnamemizde belirten bütün usullerle ve bugün onlarla tanışma günümüzdü. Ve bu ilk üç adayımızla yine kurul içerisinden belirlediğimiz üç kıymetli jüri üyemizle birlikte sevgili Murat Tabanlıoğlu ve sevgili Seçkin Prim, ben Gülbeli Kaya bir araya geldik ve onlarla tanıştık. Ve bu aşamada da onların duygularını ve düşüncelerini de almak istiyoruz. Öncelikle jüri üyelerimizden de başlamak istiyorum. Onların bu alanda geldiğimiz süreç içerisindeki söyleyecekleri şeyleri kendilerinden öğrenmek istiyoruz. Evet Murat Bey, sizin şu aşamaya kadar geldiğiniz süre içerisinde yaşadıklarınız aslında projemizin ruhuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi tabii benim burada mimar olarak farklı bir konum var siz sanatçılara göre. Yani benim görevim binayla olan birleşme, sanatın mimariyle belki de tekrar buluşması. Bunu hep tartışıyoruz aramızda. Belki de Türkiye'de ilk defa seneler sonra, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bunu görüyoruz ama sonra kayboluyor. Sanat artık mimarinin bir parçası olacak. Bunun içinde yüzlerce yarışmacı içinde, genç yarışmacılar içinde yine üçü de birbirinden farklı tipte yarışmacıyla beraberiz. Bu çok güzel bir şey esasında. Hem ürünler farklı hem yarışmacıların karakterleri farklı. Onları ilk defa tanıdık. Kapalı bir yarışmaydı. Şimdi biz onlara sadece şunu söyledik. Tavsiyelerde bulunduk. Hani biraz yaşımız da daha sen hocasın, ben yarı hocayım. Seçkin çok başarılı bu aralar mimar, sanatçı arasında. O benle sanatçı arasında. Tavsiyelerde bulunduk ve tekrar buluşacağız onlarla ve son kararımızı vereceğiz. Tabii ruhu olan bir yarışmaydı dedik çünkü burada tamamen özellikle 30 sanatçılar olmasına özen gösterildi ve ilk etaptan itibaren sanatçının yaratıcılık sürecine kesinlikle hiç dokunulmadı ve tamamen sanatçılar. O yüzden de üçü çok farklı zaten. Oradan da gözüküyor. Sonuçta bunu gösteriyor. Evet. Seçkin, sen neler söylemek istersin? Bir heykeltıraş gözüyle böyle bir jürinin içerisindesin ve bu süreç içerisinde özellikle yarışmanın bütününü düşünürsek geldiğimiz noktada. Yani genel olarak bir kere bu yarışma için, özellikle genel anlamda yarışmalar için zaten gençleri çok alan tanıyan ve imkan veren bir yer, bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu yarışma özelinde de şöyle bir şey var. Aslında baktığın zaman yaptığımız ve yapacakları mekan ciddi bir public mekan ve ciddi bir büyüklüğe sahip bir mekan. Yani böyle bir alanın aslında bu kadar genç bir sanatçıya tanınması bence büyük heyecan. Onlar için büyük heyecan. Murat Bey'in de dediği gibi zaten mimariyle sanatın birleşmesi bence artık biraz daha Cumhuriyet'ten sonra belki yok olmuştu ama şimdi tekrar geri geliyor dediği gibi, bunu görmek büyük mutluluk. Bu anlamda dediğim gibi bence gençler için çok önemli kendilerini göstermek adına. Çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki yani hani galeriler, müzeler falan, bunlar evet bir gösteri alanı kendi içerisinde. Ama böyle kurumsal yerlerin, public mekanların hani binlerce insanla buluştuğunu düşünürsek aslında bunların onlara sağlayacağı güç ne yazık ki bir sürü bir alandan çok daha fazla. O yüzden bu anlamda onların kariyerleri adına ciddi bir ilk adım olduğunu düşünüyorum. Yarışmanın kendisi de aslında bir yerde de bu alışılagelmiş rutine dönüşmüş yarışmaların dışında daha büyük kapsamlı bütçesiyle ve kurumsal olarak desteğiyle de belki de diğer kurumlara, diğer bütçelere de referans olacak. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, mesela ben de öğrenciyken çok yarışmaya katıldım ve hayatımın ilk anıtsal projesini bir yarışmaya da işte birinci olarak ve üretilerek İzmir'de bir yerde bir yere diktim ve hala duruyor o iş. Ve hani hala o yarışmanın sonucunda ilk defa hayatımda öyle büyük bir işi yapabilme fırsatını o yarışmalar sayesinde böyle bir işle yapabildim. O yüzden bunun da bu anlamdaki gücünün gençler adına çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kurumlar adına da sayısı artmalı. Çok. Bu bir örnek olacak. Örnek olacak. Örnek olacak. Yani
Ben yani genç yaşımdan beri babamdan ötürü belki hep bu tip çok çiğnenen diyebileceğim kamusal binaların içindeyim. O yüzden de bence bu iyi bir şey ve bence diğer projelere de örnek olacak bundan yapılan. Yapılmış olanların da böyle olması na dönüşmesi gerekli diye de düşünüyorum. Kesinlikle. İsterseniz bir de bütün bu etkileri acaba adaylarımız üzerinde sirayet etti mi, yansıdı mı? Onların düşüncelerini alalım. Acaba biz hedeflediğimiz şeylere ne kadar ulaşabildik? Evet. Bir de onlardan dinleyelim. Yarışmanın senin üzerindeki etkileriyle ilgili görüşlerini almak istiyoruz. Çünkü bu projenin aslında kendisi de bir proje. Bir taraftan da çünkü odaklandığı sanatçı grubu ve sanatçıya tanımış olduğu alan, proje mekanının kendisi, bütçesiyle bir taraftan da daha sonra yapılacak olan çalışmalara ve ülkemizdeki diğer kurumlara da referans olması açısından üzerinde titrediğimiz bir projeydi. Her birimiz kendi sorumluluk alanlarımız içerisinde ciddi sorumluluklar da aldık. Bu anlamda biz bu tarafı biliyoruz ama sizin tarafınızdaki hisler neydi? Tabii. Bunlara bir değinelim mi kısaca? Tabii. İlk önce tabii çok kıymetli gerçekten. Yani özellikle böyle bu kadar kamu bir alanı herkesin gördüğü, herkesin geçtiği ve yani hani İstanbul'a gelen herkesin birebir karşılaşacağı bir şeyi gençlere açmak bir risk aslında. Yani bir İGART açısından yani bir deney, bir hani biz size bir adım gelelim, siz bize bir adım gelin gibi bir şey. Çünkü çok iyi işler de çıkabilirdi belki de çıkmaya da bilirdi. O yüzden bir risk. Ama ben arkadaşlarımın işlerini de gördüm. Bence çıkmış. Ben ya da ötekiler yani hepsinin oraya çok yakışacağını düşünüyorum gerçekten. Bu iki aşamaya ne diyorsun? Bunu biz aramızda çok tartıştık çünkü. Hani bir yüzlerce bir kişinin katıldığı. Şimdi bir 3 kişiye bizlerle buluştun Evet. ve rakiplerini gördün. Evet. Bu Bence daha çok mı, keyifliydi yoksa benim direkt açımdan. seçilip hani yapmak mı isterdin? Direkt seçilip yapmak yani bu bence daha sağlıklı çünkü yani benim şahsen bu kadar büyük bir alanda, bu kadar kamusal bir alanda bir deneyimim yok. Yani çok büyük bir proje, çok büyük bir alan, çok büyük bir ödül. Bu şeyde tabii ki yani biz ilk fikirlerimizle geldik ama sizin yani işte bak şurası acaba şöyle olsa daha mı rahat uygulanır gibi katkılarınız bence çok kıymetliydi. Bizi de beni de biraz daha rahatlattı çünkü dediğim gibi büyük bir sorumluluk. Evet. Yani Şimdi biraz çok daha büyük bir alan. realist bir mock-up Evet. yapacak, Evet. örnek yapacak, maket yapacak. Yalnız olmadığını hissetti aslında. Evet, evet. Jürinin bir seçici değil, aslında bir tarafta bir mentor gibi. Evet. Tabii ki. Yani çünkü ben yani bir mimarla konuşmak çok iyi oldu. Hani şurası şöyle olur, burası hani o kadar uçmayalım mı acaba? Çok iyi oldu. Ve de şey güzeldi hakikaten dediğin gibi en başta üçünün de yaklaşımları, lafları farklı. Hakikaten o benim çok hoşuma gitti yani şu aşamada. Üçüyle de bu anlamda ben de mesela çok keyif aldım. Onlarla bu aşamada sohbet etmekten. Evet. O diyalog bence Evet. çok önemli. Yani onlara iyi gelmiş Bir olabilir ama insaniyet bana var da çok aslında. iyi geldi hakikaten. Evet çok daha böyle sıcak ve insani bir duygu hissetti. Yani o yarışma şeyinden bir anda bayağı bir iş yapıyormuş. Zaten döndü dünyada yani. da esasında mimari konularda mesela bu davetli yarışma olayı artmaya başladı. Çünkü diyaloglarla projeler geliştiriliyor. Kesinlikle. Tabii ki bu herkese açık bir yarışma olmalıydı ama böyle bir aşamasını senden duymak önemli. Yani genç olarak ne düşünüyorsun diye. Çünkü bazen buna karşı çıkanlar da var. Yani direkt seçilsin ve yapılsın. Ama onların da ne kadar sağlıklı olduğunu gördük. Bir de şöyle bir şey var bence. Böyle bir büyük projede hakikaten o çok mümkün değil bence yani. Evet. Şu anda hani mekan olarak aslında baktığınız zaman hakikaten yapılmış. Bu anlamda hani en Diğer büyük yok. Evet. projelerden Evet, birinden yani bahsediyoruz. Sırf yani. bir genç sanatçı değil yani kim yaparsa yapsın bir ekiple oturup konuşma ihtiyacı duyardı bence. Hadi çok kısa Süper. bir süren var. Evet. Çok iyi bir maket mi, mock-up mı? Göreceğiz. Başarılar. Teşekkürler. Tekrar tebrikler. Gelsin. Celaset, yarışmayı ilk duyduğunda ve hazırlanma aşamasında neler hissettin?
Bu yarışma aslında yarışmayı projelendirirken de en başından itibaren hem yarışmanın yürütme kurulu başkanı Profesör Hüsamettin Koçan hem de diğer üyeleri tarafından kendisi bir proje gibi tasarlandı aslında. Odaklandığımız sanatçı kitlesi, sanatçılara açılan alanlar vesaire bütün süreç içerisinde böyle bir yarışmayla karşılaştığında neler hissettin? Mekan beni çok heyecanlandırdı. Çünkü burası aslında ortak, yani farklı kültürlerin ve medeniyetlerin birleştiği ortak bir pota aslında. O bakımdan kamusal alana ve farklı kültürlere de değebilecek bir paydada bu kadar büyük bir projede rol alma fırsatını bulmak benim için çok heyecan vericiydi. Yarışmamızın onlarca aday arasından ve güçlü proje arasından ilk üçe giren adaylarından bir tanesi sevgili Betül Kotil yanımızda. Bizim için de çok heyecan verici şu anda seninle temasta olmak. Aslında projenin üzerine bütün diğer projeler arasında hepsi tartışıldı, görüşüldü, biz projemizi biliyoruz ama burada projenizden daha çok bir sanatçı olarak bu projeyi organize edenlerin içerikteki oluşturdukları maddeler, size odaklanması, bütçe, güçlü bir mekan, görece güçlü bir bütçe, bütün bunlar sizi nasıl hissettirdi? Çünkü içinden geçtiğimiz süreçte aslında birçok kesimi, birçok camiayı unutturan baskın da bir süreçten geçiyoruz. Gard bu sınırları aştı, çok genişletti ve bizi inanılmaz büyük hayaller kurdurdu ve büyük bir umut verdi. Bizden sonraki genç sanatçılara da bu aşırı bir teşvik olacaktır. Çünkü biz de yarışmalara bizden öncekileri izleyerek, onların kazanımlarını umut edinerek hep başvuru yaparız. Bu da aynı şekilde. Ben çok memnunum. İGARD ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Jüri üyelerini duyduğum zaman daha da bir heyecanlandım. Çünkü sosyal medyadan takip ettiğimiz hocalarımız ve bugün birlikte paylaşımlarda bulunmak beni daha da memnun etti. Yani projeme her şey umut oldu diyebilirim. Yani jürinin varlığı da benim projemi şekillendirmeye de etkili oldu. İGARD'ın bizi desteklediği bütçe de aynı zamanda projeyi şekillendirmeme destek oldu. Her anlamda çok mutluyum kendi adıma. Süper. Bir sanatçı olarak. Bir de bugün rakiplerini de gördüm böyle. Evet, bir onlarla da çok iyi O da güzel bir enerji şey değil mi? aldım. Evet. Şu an- Çünkü biliyorsun yarışmanın ilk kısmı kapalıydı. Biz Tabii. sizi bilmiyorduk. Evet. Şimdi artık isimler ortaya çıktı. Bir kadın sanatçı olarak belki daha farklı şeyler de düşünüyorsun bugünden sonra değil mi? Ya bütün arkadaşlarımın fikirleri benim hiç düşünmediğim fikirlerdi. Burada onlarla karşılaştım. Çok güzel oldu. Yani Gerçekten. Türkiye'nin bir kapısında bilmiyorum. Bu bir ay çok önemli olmuş. Evet. Evet. Ha? Bekliyoruz. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkürler.